Slotlarda neden sürekli kaybediyoruz? Kazino bizi gerçekten takip ediyor olabilir mi? Yoksa yıllardır inandığımız bazı şeyler tamamen yanlış mı? Bugün size slot oyuncuların yaptığı en büyük 10 hatayı anlatacağım. Ancak başlamadan önce çok önemli bir not düşmem gerekiyor. Bu videoda anlatacağım bütün matematiksel prensipler ve psikolojik tuzaklar Mercury, Novaline, IGT, Aristocrat, Light and Wonder, Pragmatic Play ve benzeri lisanslı üreticilerin gerçek slot oyunları için geçerlidir. Çünkü maalesef internette iki farklı dünya var. Gerçek slotlar ve klon yani çakma slotlar. Eğer oynadığınız sistem bir klon slot ise bu videoda anlatacağım bazı prensipler haliyle geçerli olmayabilir. Bunu baştan kabul edelim lütfen. Gerçek slotlarla klon slotları nasıl ayırt edebileceğinizi merak ediyorsanız bu videonun sonunda sizi bu konuyu ayrıntılı anlattığım videoya yönlendireceğim. Ve şimdi bu kanalın en önemli cümlesini en baştan söylemek istiyorum. Slot stratejisi makineyi kontrol etmek değildir. Slot stratejisi kendimizi kontrol etmektir. Hazırsanız başlayalım. 1. Kazino her şeye gücü yeten bir yapı değildir. Slot oyuncularının en büyük yanılgılarından biri şudur. Kazino istediği oyuncuyu kazandırır, istediğini kaybettirir ve makineleri istediği an istediği gibi ayarlar. Bunların hiçbiri teknik olarak gerçek slotlarda mümkün değildir. Kazino çoğu zaman yalnızca bu makinelerin bulunduğu ortamı sağlayan işletmedir. Birçok modern kazinoda makinelerin büyük bölümü üretici firmalar tarafından kiraya verilir. Bu makinelerin bakımı da, yazılımı da, teknik desteği de üretici tarafından sağlanır. Daha da önemlisi, kazino oyunun temel matematiğini değiştiremez. Sadece üreticinin izin verdiği RTP seçeneklerinden birini seçebilir. Yani oyuncuya geri verme seçeneklerini kastediyorum. Örneğin üretici %88, %90 veya %92 gibi seçenekler sunabilir. Bunun dışında kazinolar oyunun çalışma mantığına müdahale edemezler. Saat kaç olmuş? Hafta sonuymuş? Bayrammış? Ne kadar para yatırmışsınız o slota? Kârda mısınız? Zararda mısınız? Oyuncu kartınızı kullanıyor musunuz? Bunların hiçbiri makinenin matematiğini değiştirmez sevgili dostlar. Bakın zaten buna ihtiyaçları da yoktur. Çünkü uzun vadede matematik zaten onların lehine çalışır. Kazinoların en büyük avantajı zamandır. Zaman. İnsanlar kaybettiklerinde genellikle şöyle düşünürler. Kazino bugün makineleri kapattı. Beni görünce ayarı düşürdüler. Oyuncu kartımdan beni takip ediyorlar ve kazandıysam muhakkak zarar ettiriyorlar. Bunların hiçbiri ama hiçbiri teknik olarak gerçek slotlarda mümkün değildir. Çünkü böyle bir sistem bağımsız denetimlerden geçemez ve lisanslı kazinolarda kullanılamaz. Şunu unutmayın. Bu slotlar zaten uzun vadede size eğlence sağlarken kazinoya kazandıracak şekilde tasarlanmışlardır. Bunun için hileye ihtiyaçları yoktur. Siz büyük bir jackpot kazansanız bile bu matematiği değiştiremezsiniz. Uzun vadede kazino kazanacaktır. İşte bu yüzden dikkatinizi yanlış yere vermeyin. Çünkü gerçekten sonucu değiştirebilecek şeyler, birazdan konuşacağımız gibi sizin kontrolünüzde olan davranışlardır. Ama esas mesele ne biliyor musunuz? Siz bütün dikkatinizi bu düşünceye verdiğinizde gerçekten önemli olan faktörleri gözden kaçırırsınız. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Enflasyon ve paranın değerinin değişmesi. Bence günümüzde oyuncuların geçmişe göre daha fazla zorlanmasının en önemli sebeplerinden biri paranın satın alma gücünün değişmesidir. Bakın kimse enflasyonu sevmez. Ben de sevmiyorum. Muhtemelen siz de sevmiyorsunuz. Ama gerçek şu. Bugünün 100 eurosu birkaç yıl önceki 100 euro gibi değil. Enflasyonu yüksek ülkelerde bu değişim daha sert hissediliyor. Almanya'da da yaşam maliyetleri eskisine göre arttı. Belki aynı ölçüde değil ama paranın değeri zamanla değişiyor. Ve oyun üreticileri de yeni slotlarını bu gerçeğe göre tasarlıyorlar. Birçok oyuncudan şu cümleleri duyuyorum. Eskiden 20 euro ile saatlerce oynardım. 50 euro ile kazinoda bütün günümü geçirirdim. Evet ama dünya değişti maalesef. Oyunlar değişti, minimum bahisler yükseldi. Çünkü üreticiler geleceği düşünerek oyun tasarlıyor, geçmişi değil. 20 yıl önce bana bir gün bazı slotlarda tek spin için 50 euro bahis yapılabilecek deselerdi muhtemelen inanmazdım. Ama bugün buna benzer oyunlar gerçekten var. Bunun nedeni kazinoların daha açgözlü olması değil sevgili dostlar. Bunun sebebi paranın satın alma gücünün değişmiş olması. Üstelik çoğu zaman gelirler ve tasarruflar bu değişimi aynı hızda ayak uyduramıyor.
Sonuç olarak birçok oyuncu eski bütçesiyle bugünün kazino dünyasında oynamaya çalışıyor ve bu da daha hızlı kayıplara yol açabiliyor. Peki çözüm ne? Öncelikle gerçekçi beklentilere sahip olmalıyız. Artık 20 yıl önceki kazino dünyasında yaşamıyoruz. Eğer bütçeniz sınırlıysa kazinolara her hafta küçük miktarlarla gitmek yerine belki daha seyrek gidip biraz daha güçlü bir oyun bütçesi oluşturmayı düşünebilirsiniz. Elbette küçük bütçeyle de oynayabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ama beklentileriniz de bütçeniz kadar gerçekçi olmalı. Çünkü minimum bahisler yükselmeye devam ediyor ve bunun kısa vadede değişeceğine dair güçlü bir işaret de görünmüyor. 3. Kazinonun oyuncuya karşı en büyük avantajı zaman. Üçüncü madde bence oyuncuların en çok gözden kaçırdıkları konulardan biri. Sizce kazinonun oyuncuya karşı en büyük avantajı nedir? RTP mi? Daha büyük bütçeler gerektirdiği mi? Yoksa daha bilgili olmaları mı? Hayır. Bakın sevgili dostlar, kazinoların en büyük avantajı zamandır. Slot oynarken hepimiz yoğun duygular yaşarız. Kazandığımızda daha fazlasını kazanmak isteriz, kaybettiğimizde ise kaybettiğimizi geri almaya çalışırız. İşte tam bu noktada kazino matematiği devreye girer. Çünkü slot başında ne kadar uzun kalırsanız uzun vadede matematik o kadar kazino lehine çalışmaya başlar. Birçok oyuncunun yaşadığı senaryo aynıdır. Önce güzel bir kazanç elde eder. Sonra biraz daha oynar ve sonunda kazandığını geri verir. İşte bu yüzden kendinize kurallar koymanız gerekir. Mola verin, kendinize süre sınırı belirleyin, seans sınırı belirleyin. Büyük bir kazanç elde ettiğinizde en azından bir kısmını cebinize koyun. Çünkü uzun vadede seanslarınızın kazançla bitmesini bekleyemezsiniz. Bu kumarın matematiksel doğasıdır. Ama doğru zamanda ayağa kalkmak uzun vadede verebileceğiniz en doğru kararlardan biridir. 4. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Oyuncuların büyük bölümü kontrol edemedikleri şeylere odaklanıyor. Yıllardır aynı cümleleri duyuyorum. Makine bana taktı. Bu kasino bana hiç vermiyor. Bugün alma modunda. Sevgili dostlar, bir oyuncu olarak bunların hiçbirini değiştiremezsiniz. Spin düğmesine nasıl bastığınız, oyuncu kartınızı çıkarıp takmanız, bileti çıkarıp yeniden takmanız, hatta makaraları durdurmaya çalışmanız, bunların hiçbiri sonucu değiştirmez. Peki gerçekten kontrol edebileceğimiz şeyler neler? Birincisi bütçemiz. Hiç kimse sizin bütçenizi bilemez. Ne kadar risk alacağınıza yalnızca siz karar verebilirsiniz. Yanınızda götürdüğünüz para tamamen kaybetseniz bile sizi rahatsız etmeyecek bir miktar olmalıdır. İkincisi zamanınız. Kendinize mola verin. Seans süresini belirleyin. Kendinize kazanç ve kayıp limitleri koyun. Üçüncüsü beklentileriniz. Kimse size bugün kazanacağınızı garanti edemez. Ama ne kadar risk alacağınıza siz karar verebilirsiniz. İşte gerçek strateji budur. Slot stratejisi makineyi kontrol etmek değildir sevgili dostlar. Slot stratejisi kendimizi kontrol etmektir. 5. Her slot oyunu her oyuncu için tasarlanmaz. Bence bu konu yeterince konuşulmuyor. Çünkü birçok oyuncu bütün slotların aynı olduğunu düşünüyor. Oysa her oyun farklı bir oyuncu profili düşünülerek tasarlanır. Bazıları yüksek volatiliteyi seven oyuncular içindir. Bazıları ise daha uzun oyun süresi isteyenler için. Bazıları ise daha küçük bütçeler düşünülerek hazırlanır. Özellikle Almanya'daki izleyicilerimiz bunu iyi bilir. Merkur, Novaline ve Löwen gibi markaların oyunları bile birbirinden oldukça farklı oyuncu profillerine hitap eder. Bazı oyunlar daha yüksek volatiliteye yani oynaklığa sahiptir. Bazıları ise daha uzun oyun süresi sunmayı hedefler. Bu yüzden birçok kazinoda yüksek volatiliteli oyunları çoğunlukla high limit bölümünde görürsünüz. Çünkü bu oyunlar daha büyük oyun bütçesi olan oyuncular düşünülerek tasarlanmıştır. Eğer küçük bir bütçeyle böyle bir oyuna oturursanız paranız beklediğinizden çok daha hızlı tükenebilir. Sonra da şöyle dersiniz değil mi? Bu para makinamı yedi. Oysa sorun makine olmayabilir. Belki de size uygun olmayan bir oyunu seçmişsinizdir. İşte bu yüzden oyun seçimi sandığınızdan çok daha önemlidir. Bir oyunu oynamadan önce birkaç dakika izlemek, YouTube videolarını seyretmek, oyunun nasıl davrandığını gözlemlemek bazen size şu sorunun cevabını verebilir. Bu oyun gerçekten bana uygun mu? Ve bazen cevap çok basittir. Hayır. Çünkü her slot her oyuncu için tasarlanmamıştır. 6. Pazarlama tuzakları ve sahte ilerleme hissi. Şimdi geldik slot üreticilerinin kullandığı en güçlü psikolojik tuzaklardan birine. Dolan altın küpleri, büyüyen mücevherler, parlayan ateş topları, renkli göstergeler. Hepsi size aynı mesajı vermeye çalışır.
Biraz daha oyna. Bonus çok yakın. Çoğu zaman bunun matematiksel olarak hiçbir anlamı yoktur. Bu tür slotların çoğunun oyun kurallarında açıkça şu ifade yer alır: ekrandaki görsel ilerlemeler bonus sıklığını veya oyun sonucunu etkilemez. Yani küpler dolmuş olabilir, balıklar büyümüş olabilir, ateş topu kocaman olabilir. Ama bunların hiçbiri bonusun biraz sonra geleceği anlamına gelmez. Peki neden böyle tasarlanıyor? Çünkü amaç sizi daha uzun süre slotun başında tutmaktır sevgili dostlar. Ben buna ilerleme yanılsaması diyorum. Son yıllarda bu tür tasarımları daha sık görmemizin de bir nedeni var. Oyuncular her ne hikmetse giderek daha yüksek volatiliteli oyunları tercih etmeye başladılar. Yani seyrek versin ama büyük versin. Yüksek volatiliteli slotlarda bonuslar bazen uzun süre gelmeyebilir. İşte üreticiler de tam bu dönemde oyuncunun sıkılıp kalkmaması için bu görsel ilerleme efektlerini kullanıyorlar. Siz de farkında olmadan biraz daha oynayayım diye düşünüyorsunuz. Oysa bu sadece psikolojik bir tasarım tekniğidir. Ve tam bu noktada başka bir tuzak devreye girer: bonus kovalamak. Uzun zamandır bonus gelmedi. Artık kesin geliyor. Birkaç spin daha atayım. Hayır. Hiçbir slot makinesi size bonus vermek zorunda değildir. Her spin bağımsızdır. Her spin rastgeledir. Bir önceki spin bir sonrakini etkilemez. Bu yüzden sadece bonusun yaklaştığını düşündüğünüz için oynamaya lütfen devam etmeyin. Bu maalesef oyuncuların bütçelerini en hızlı eriten hatalardan biridir. Oyunu seviyorsanız oynayın. Eğleniyorsanız oynayın. Ama artık kesin verecek düşüncesiyle oynamayın. Çünkü matematik böyle çalışmaz. 7. RTP hakkındaki büyük yanılgı. Şimdi slot dünyasının belki de en yanlış anlaşılan kavramına geldik. RTP. Yani oyuncuya geri verme yüzdesi. Eğer bana insanların slotlarla ilgili en çok yanlış anladığı konu nedir diye sorarsanız hiç düşünmeden tek bir cevap veririm: RTP. Çünkü birçok oyuncu şöyle düşünüyor: bu makinenin RTP'si %96 ise yatırdığım her 100 euronun 96 eurosunu geri alır. Hayır, RTP bunu söylemez. RTP sizin bugünkü oyun seansınızla ilgili değildir sevgili dostlar. RTP bir oyunun ömrü boyunca milyonlarca spin sonunda oluşan teorik matematiksel ortalamadır. Bu yüzden RTP'si %97 olan bir makinede yarım saat içinde bütün oyun bütçenizi kaybedebilirsiniz. Aynı şekilde RTP'si daha düşük başka bir makinede büyük bir kazanç da elde edebilirsiniz. Neden? Çünkü RTP kısa vadeli değil, uzun vadeli matematiği anlatır. Bu yüzden RTP elbette önemli bir kavramdır ama sizin bugün kazanıp kazanmayacağınızı söylemez. Bir sonraki spin hakkında da size hiçbir şey söylemez. İşte bu yüzden RTP önemlidir ama bugünkü kaderimizi belirlemez. 8. Sorumluluk almak. Şimdi biraz rahatsız edici ama çok önemli bir konuya gelelim. Bakın, kumar duygusal bir oyundur. Kaybettiğimizde çoğu zaman bir suçlu ararız. Genellikle de ilk suçladığımız yer kazino olur. Ama gerçek şu: kazinoya siz gittiniz, parayı siz götürdünüz, bahislerinizi siz yaptınız, spin düğmesine siz bastınız. Yani oyunun sorumluluğu da öncelikle size aittir. Bu yüzden daha evden çıkmadan önce bütçenizi planlamanız çok önemlidir. Bir dahaki sefere kötü bir seans geçirirseniz kendinize şu soruyu sorun: ben neyi yanlış yaptım? Çok uzun mu oynadım? Limitlerime mi uymadım? Kazandığımı geri mi verdim? Bonus mu kovaladım? İşte bu sorular sizi daha bilinçli bir oyuncu yapar sevgili dostlar. Çünkü sorumluluk almak, kontrolü yeniden elinize almak demektir. 9. YouTube içerik üreticilerini taklit etmeyin. Şimdi de tam şu anda yaptığınız şeyden bahsedelim: YouTube izlemek. Şunu unutmayın: ben böyle değilim ama birçok slot içerik üreticisi bunu tam zamanlı iş olarak yapıyor. Ortalama bir oyuncudan çok daha sık kazinoya gidiyorlar. Çok daha büyük oyun bütçeleriyle oynuyorlar. Ve doğal olarak da daha yüksek bahisler yapabiliyorlar. Bazen videolarda 25 euro, 50 euro, hatta 100 euroluk spinler görüyorsunuz. Ve bazı insanlar şöyle düşünüyor: demek ki büyük kazanmanın yolu böyle oynamak. Hayır, bu çok tehlikeli bir düşünce. Çünkü YouTube öncelikle bir eğlence platformudur. Videoları izleyin, bilgi edinin, fikir alın, favori içerik üreticinizi destekleyin ama gördüğünüz oyun tarzını kendi bütçenize uyarlamadan taklit etmeyin. Çünkü onların şartlarıyla sizin şartlarınız aynı değildir. Onlar bunu bir iş olarak yapıyor olabilir. Siz ise büyük ihtimalle eğlenmek için oynuyorsunuz. Yani aynı kategoride değilsiniz. Bu yüzden önemli olan başkası gibi oynamak değil, kendi bütçenize uygun oynamaktır. 10. En önemli kural: durmayı bilmek.
Ve geldik bana göre listenin en önemli maddesine. İnsanların slotlarda kaybetmesinin en büyük nedeni nedir? Cevap aslında çok basit. Oynamaya devam etmeleri. Hedefinize ulaştınız mı? Ayağa kalkın. Kazandınız mı? En azından bir kısmını cebinize koyun. Kendinize 3 sınır belirleyin. Bakın bu 3 sınırın 3'ü de önemli. 1. Kazanç limiti. 1. Kayıp limiti. 1 de zaman limiti. Bakın bu kurallar sizi otomatik olarak kazanan bir oyuncuya dönüştürmez. Ama sizi düşünmeye zorlar. Çünkü büyük kayıpların çoğu matematik yüzünden değil, duygular yüzünden yaşanır. Bu yüzden ben her slot videosunun sonunda aynı cümleyi söylüyorum. Siz oynadığınız için kazanmazsınız. Siz durabildiğiniz için kazanırsınız. Makinayı kontrol edemem ama kendimi kontrol edebilirim. Videonun başında size bir söz vermiştim. Bu videoda anlattığım bütün matematiksel prensipler yalnızca gerçek ve lisanslı slotlar için geçerlidir. Çünkü maalesef internette klon yani çakma slotlar da var. Gerçek slotlarla klon slotları nasıl ayırt edebileceğinizi merak ediyorsanız, şimdi ekranda gördüğünüz videoda bunu ayrıntılı olarak anlattım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Eğer bu videodan aklınızda tek bir cümle kalacaksa lütfen şu olsun. Makinayı kontrol edemezsiniz ama kendinizi kontrol edebilirsiniz. Makinayı kontrol edemem ama kendimi kontrol edebilirim. Slot makinesi sizin kim olduğunuzu bilmez. Türkiye'den mi geldiniz? Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Hollanda'da mı? Daha önce ne kadar kaybettiniz? Bugün ne kadar kazanmak istiyorsunuz? Bunların hiçbirini bilmez. O sadece kendi matematiğini çalıştırır. Bu yüzden gerçek strateji makinayı değiştirmeye çalışmak değil, kendi davranışlarımızı yönetebilmektir. Çünkü her zaman kazanamazsınız. Hatta çoğu zaman kaybedersiniz. Ama ne kadar risk alacağınıza, ne kadar süre oynayacağınıza ve ne zaman ayağa kalkacağınıza siz karar verirsiniz. Siz. Ve bazen en iyi spin atmadığınız son spindir. Ben cep mühendisi. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kasino oyunlarına matematiksel, teknik ve psikolojik açıdan yaklaştığım diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Saygılarımla.